Herkese merhabalar. Çok değerli doktorumuz Sayın Profesör Doktor Ahmet Akçay'a bugün tavuk alerjisi ile ilgili sorularımız olacak. Hocam, tavuk alerjisi nedir? Tavuk alerjisi deyince aslında tavuk etinin alerjisi demek daha doğru. Çünkü hem etine hem de tüyüne alerji olabiliyor. Tüyüne alerji olduğu zaman astım, alerjik nezle gibi belirtileri neden olurken tavuk etine ise gıda alerjisi şeklinde belirtilerle karşımıza çıkıyor. Tavuk etinin içindeki proteine karşı vücudumuz anormal bir tepki olarak vücudumuzda kaşınma, kızarma, kakada sümük veya kan artışı, dilde dudakta şişme gibi belirtiler, nabızda artma, bazen tansiyonda düşme gibi ciddi alerjik şok reaksiyonu bile gösterebilen duruma biz tavuk eti alerjisi diyoruz. Hocam, tavuk eti alerjisinin reaksiyonları, vücuttaki belirtileri nelerdir? Genelde tavuk etini yedikten sonra bir ciddi alerjiler genelde 2 saat içinde dille dudakta şişme, boğazda kaşıntı olabilir, vücutta kaşınma, kızarma, ürtiker, kurdeşen dediğimiz tablo olabilir ve bazen nabızda artış, tansiyonda düşme olabilir. Yani ciddi alerjik şok dediğimiz belirtilere neden olabiliyor. Bazen küçük bebeklerde de kakada sümük, kan, bazen kabızlık, bazen tedaviye cevap vermeyen pişik gibi sıkıntılar, tedaviye cevap vermeyen gaz ağrılarına neden olabiliyor. Bazen de yumurta alerjisi de çapraz reaksiyondan dolayı da olabiliyor. Yumurta alerjisi belirtileri olanlarda %5 oranında tavuk eti alerjisi de beraberinde olabiliyor. Bu belirtiler varsa eğer kişide o zaman aklımıza tavuk eti alerjisi gelmeli. Hocam, peki bu tavuk eti alerjisinde bir tedavi yaklaşımınız var mı? Bundan da bahseder misiniz? Tedavi yaklaşımı için tabii önce bir teşhis etmek lazım. Teşhisi nasıl yapmak lazım? Tabii ki bunun için tavuk etine karşı bir alerji var mı yok mu diye deriden test yapılabilir ve kandan test yapılabiliyor. Özellikle yumurta alerjisine çapraz reaksiyondan mı yoksa gerçek bir tavuk eti alerjisi mi? Onu değerlendirmek gerekiyor. Onu değerlendiriyoruz. Bakıyoruz gerçekten bir tavuk eti alerjisi varsa bunların fırınlanıp tüketebiliyor muyuz, tüketemiyor muyuz onu değerlendiriyoruz. Bazen tavuk eti alerjileri iyi pişmiş olunca yani 240 derecede 5 dakikada tutarsak bazen bu alerjik reaksiyondan kurtulabiliyoruz. Bu şekilde bir yöntem var mı yok mu bunu da testlerden anlayabiliyoruz. Bunu değerlendiriyoruz. Bunun dışında tabii ki tedavisi olarak da ne yapıyoruz? Tavuk eti içeren gıdalardan kaçınmamız gerekiyor. Bazen de tavuk eti de karşı alerji olanlarda eğer gerçek bir tavuk eti alerjisi varsa belki dezentizasyon şeklinde aşı tedavisi denenebilir ama Allah'tan tavuk eti alerjisi çok sık görmüyoruz, çok fazla olmuyor. Genelde yumurta alerjisiyle çapraz reaksiyondan karşılaşıyoruz. Bundan dolayı yumurta alerjisi genelde düzelebilen bir alerjidir ama düzelmeyenlerde de yine alerji aşısı olarak dil altında gıdanın küçük küçük miktarlarda verilerek aşı tedavisiyle tedavi edebiliyoruz. Bazen de alerji seviyesini düşüren iğne tedavisi de gündeme gelebiliyor. Hocam, peki bu tedavilerle birlikte tamamıyla alerji ortadan kalkar mı tavuk etine karşı? Tavuk etine alerji tedavi eğer ciddi bir alerjiniz varsa bu aşı tedavisi bize istediğiniz kadar tavuk eti yemenizi sağlamıyor maalesef. Bize sağladığı fayda çok az eser miktarda yediğiniz zaman veya çok az miktarda yediğiniz zaman alerjik şoka girmenizi engelliyor. Bu bakımdan faydası var. Keşke bu besin alerjilerindeki aşı tedavisi ile her şeyi kolay kolay tüketebilsek, istediğimiz kadar tüketebilsek ama bu mümkün olmuyor. Sadece yanlışlıkla yediğimiz zaman içinde çok az eser miktarda olan veya çok az miktarda proteinle karşılaştığımız zaman alerjik şoka girmemizi engelliyor. Ve ne kadar yiyebildiğimizde zaten biz anlayabiliyoruz. Diyoruz ki en fazla şu kadar yiyebilirsin. Dediğimiz kadar yiyebiliyorsun. Daha fazla tüketmek mümkün olmuyor. Hocam, bir de şeyi sormak istiyorum. Bazen alerjimiz olmasa bile tavuktan yani tavuğa karşı reaksiyon gösterebiliyoruz. Bu tavuğun saklama koşullarıyla da mutlaka ilgilidir ama burada bize vereceğiniz bilgiler de çok kıymetli. Alerjiyle zehirlenme, bunlar birbirinden farklı şeyler mi? Nasıl karşılıyorsunuz? Evet, tabii bazen tavuk etine bağlı salmonella enfeksiyonuyla da karşılaşabiliyoruz. Bunlarda ne oluyor genelde? Kaşıntı, kızarıklıktan ziyade bunlar da tavuk etini yedikten sonra 12 saat ile 72 saat arasında bir süre geçtikten sonra kramp şeklinde karın ağrısı, ishal,
kusma, baş ağrısı gibi, yüksek ateş gibi belirtilerle kendini gösteren salmonella enfeksiyonuyla da karşılaşabilirsiniz. Bazen de salmonella enfeksiyonuna haricinde bir de zehirlenme olabiliyor. Bunlar genelde enfeksiyonlarla alakalı, iyi pişmemiş tavuk etiyle alakalı olabiliyor. Ondan dolayı bu tavuk etinin iyi pişmesi önemli. Özellikle salmonella enfeksiyonu bu iyi pişmemiş etlerden, iyi yıkanmamış zepse meyvelerden ve iyi pişmemiş sütte geçebilen hastalıklardır, enfeksiyonlardır. Onun için bunun iyi pişirilerek tüketilmesi önemlidir. Fırınlama yapmak gerekiyor. Yani fırınlama dediğimiz zaman ne anlaşılıyor? 30 dakika 180 derecede pişirmek veya piştikten sonra en azından bir 240 derecede 5 dakika tutmak gerekiyor. Böyle yaptığınız zaman fırınlanmış oluyor ve genelde enfeksiyonlardan da korunma imkanınızla birlikte alerjenitesi de azalıyor zaten. Ama alerjiden ayrılma noktası vücutta kaşınma, kızarma genelde alerjilerde olur. Kramp şeklinde ani gelişen ağrılar ve kusma ve ishal ise genellikle bu enfeksiyonlarda ortaya çıkar. Yani genelde kaşınma biraz ayrıcı tanıda önemli ve genelde enfeksiyonlarda ateş varken alerjilerde genelde ateş pek beklemeyiz. Hocam verdiğiniz bu değerli bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Artık bu tür canlı yayınlarımızdan izleyicilerimizle haberdar olması için bu YouTube kanalımızı takip etmelerini ve bildirimlerini açmalarını ve arkadaşlarına da paylaşmaları çok önemli. Ve her zamanki sloganımızda diyoruz ki alerjiden uzak, sağlıklı günler diliyoruz.